başlıyoruz galiba. Ama önce konumu arıyorum. Merhaba Seda. Merhaba. Hoş geldin evvela. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, Nasılsın? iyiyim. Teşekkür ederim. Seda Sarıgan, Seda diyorum. Yanlış anlaşılmasın dostlar. Çünkü tanışıklığımız var. Seda aslında güçlü bir insan. Ya şöyle tanıtmak isterim ve gurur da duyduğum bir insan. Yıllar evvel tasarım eğitimi alıyor Anadolu'da bir üniversitede. Sonra bir karar alıyor, bir yurt dışına dil eğitimine gidiyor. Kanada'ya gidiyor. Orada bakıyor ki çok farklı marketler var. Biraz da anneden gelen bir sağlıkçılıkla ilintili olarak orada bir hemşirelik okuluna başvuruyor. Orayı hakkıyla bitiriyor. Daha sonra ilgi alanını keşfetmeye başlıyor. Estetik, botoks vesaire gibi alanlarda. Geliyor işin aslında en doğru yeri anlamda güzelimiz İzmir'de bu işin eğitimini alıyor, tecrübe ediyor, burada workshoplar yapıyor. Sonra bu fikrini olgunlaştırdıktan sonra tekrar Kanada'ya dönüp orada bir estetik merkezi kuruyor bir partneriyle birlikte. Epey zamanda oldu. Orada da çok müşterileri var. Yani sonuçta Kanada çok uluslu bir memleket. Toronto'da yaşıyor. Vallahi helal olsun Seda. Tebrik ederiz evvela. Teşekkür ederim. Evet, uzun bir eğitim sürecinden sonra tabii biz de başladık bu işe. Şimdilik güzel gidiyor. Daha da inşallah büyüyeceğiz ileriki dönemde. Yani bizi izleyenlere de rol model olma potansiyelin çok yüksek. Çünkü bizde de şöyle bir furya var. Yani özellikle arkadan gelen nesil diye tabir edeyim, genç nesil veya karar değişikliği yapmak isteyen hani düzen değiştirmek, geçtik hani bir semtten semte değil de başka bir ülkede, dinini bilmediğin bir ülkede hem düzen kur, hem eğitim al, geliştir ve kendi bir kampanyanı kurmak, şirketini kurmak çok büyük işler gerçekten. Valla bir kez daha tebrik ediyorum. Yani ben tasarım okumuştum. Bu tasarım bilgilerimi kullanarak aynı zamanda hemşireliği kullanarak ne yapabilirim diye düşündüm. Hı hı. Ve önüme botoks, filler, dolgu, Türkiye'de dolgu diyorsunuz. Evet. Üzerine yoğunlaştım. Bu sayede insanların yüzüne tasarım yapmaya başladım. Kendimi hala tasarımcı olarak görüyorum. Harika. Ya biraz rölyef tasarımı gibi bir şey. Yani yuvarladım ben kelimeyi ama öyle diyebilir miyiz acaba? Şöyle söyleyeyim, eline her iğne alan dolgu ve botoks yapabilir, evet. Ama herkes güzel iş yapar mı? Her eline fırçayı alan güzel iş yapıyor mu? Öyle söyleyeyim. Onun da bir altın oranı var. Nereye, ne kadar injekte ettiğin çok önemli. Diyelim ki mesela ben kendim daha önceden yaptırmıştım. Bana 0,5 bir tarafıma, 0,5 öbür tarafıma dolgu yapılmıştı ve böyle yüzümde anormalite olmuştu ve ben sormuştum hani neden anormal gözüküyorum diye. Bana dedi ki iki tarafa da eşit yaptım ama dedi. Aslında onu bilmediği için o şekilde yapmıştı. Çünkü her yüz eşit değil. Yani sen onu analiz etmelisin, bakmalısın ve görmelisin. Sen eşit derecede injekte ettiğin zaman ne oluyor? Daha da belirginleştiriyorsun o farkı. Aslında senin onu yok etmen gerekiyor. Yani bir tarafa daha 0,2 vereceksin, diğer tarafa 0,8 vereceksin. Anlatabildim mi? Anladım. Gayet yani sen de Yani bir tasarımcı gözüyle de görmek gerekiyor hastayı. sen de izah ederken kendimle böyle yüzüme falan dokundum da kendi yanaklarımız bile farklı. Yani aynada böyle burnunu kaldırıp baktığımızda da bir taraf biraz daha şişkin oluyor. Ama dediğin gibi bir tasarım yani eğitimi yani yüz hatlarını altın oran bunları bilmek de aslında doğru. İyi bir yerden yakalamışsın. Valla tebrikler. Evet. Evet. Evet, istersen formata geçiyoruz. Ekleyeceğimiz bir şey yoksa. Tabii Aslında her programda ben konuğuma şunu hayal ettirmeye çalışıyorum. Bir tane bir metafor, bir tanımım var. Aslında bu bir ev. Ev
hı. Yani Midtown dediğimiz metropoller ya da Banyoli dediğimiz Anadolu şehirlerinde de olsa metrekareleri farklı olabilir. İçindeki malzemelerin kalitesi de farklı olabilir. Fakat ihtiyaç, yani insanın barınma ihtiyacının alanları ortak. Bunda hani değişmiyor. Nedir diye bakacak olursak bu alanlara, en başta evin bir girişi var. Yani kapıdan giriyoruz, pencereden giremiyoruz, damdan giremiyoruz, bacadan giremiyoruz. O giriş aynı zamanda kritik bir yerde, yani diğer odalara da bizi yönlendiriyor. Ne bileyim, misafirimizi işte orada uğurluyoruz ya da orada karşılıyoruz. Kendimizin kıyafetleri var günlük, işte orada konumlandırıyoruz. Portmantoya asıyoruz. Bir tane aynamız var. Belki her sabah çıkarken gülüyoruz. İçimizden seni seviyorum deyip çıkıyoruz gibi. Daha sonra, girişten sonra genelde bizi bir mutfak karşılıyor. Mutfakta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek pişiriyoruz. Ve yiyeceklerimizi stok ettiğimiz bir alan. Bir de Türk toplumuna özgü mü bilmiyorum orada nasıl işliyor ama böyle sosyalleşmek demeyeceğim ama yani bir Türk kahvesi yaparız, iki dedikodu yaparız falan. Orada bir tuhaf bir mekan. Hani bu yemek yeme eyleminin dışında. Oradan salona geçtiğimizde salon günlük hayatta böyle günü bitirmeden ufak işlerimizi toparladığımız, işte kucağımıza laptopumuzu alırız, maillerimizi atarız vesaire falan. Ondan sonra dinlendiğimiz bir alan. Yani biraz keyfi bir alan. Hani televizyonun karşısına geçiyoruz. İşte televizyonda belgesel, dizi neyse yalnızlığımızı paylaşıyoruz aslında bir anlamda. Aynı zamanda da misafirimizi ağırladığımız bir mekan, salon dediğimiz yer. Daha sonra artı odalarımız var. Artı 1, artı 2. Bu da şöyle, insanın sosyal statüsünün konumuna göre ihtiyaç hasıl olan alanlar. Yani şunu demek istiyorum. Evli ve çocuklu isek genelde bu oda çocuğun ya da yetişkinin çocuk odası ya da yetişkin odası oluyor. Bunlar yoksa eğer bir prova odası olabilir. Yani kıyafetlerimizi depoladığımız alan veya işte salona sığmıyorsak sinema alanı olarak keyfi bir alan yaratabiliyoruz. Veya üretken bir insansak o bizim çalışma odamız olabiliyor. Fotoğraf sanatıyla uğraşıyorsak bir karanlık odamız oluyor. İşte resim veya seramik sanatın diğer dallarıyla uğraşıyorsak bir üretim atölyemiz olabiliyor. Gibi çoğaltabiliyoruz. Yani ana nokta bizim nasıl bir ihtiyaca bir durumumuz var. Ona göre de o odayı şekillendiriyoruz. Bunun dışında bir tane de yatak odamız var. Yatak odası da mahrem bir alan aslında. Yani misafir ağırlamayız. Bir tek biz varız. Evliysek eşimiz yanımızdadır. Çıplak olduğumuz mekan. Aslında çıplaktan kastım fiziki anlamda değil. Yani en savunmasız olduğumuz mekanlardan biri. Hep her bölümde diyorum, abiyana tabirle şarteli indirdiğimiz, uykuya daldığımız mekan. Aynı zamanda yeni günü odada karşılıyoruz. Yani uyandığımız zaman. Bir de son olarak banyomuz var. Banyoda hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan diyorum ve şimdi senin sağlıkçılık, yani sağlık sektörü yönü de var da botoks üzerinden, estetik üzerinden mi bu ev tanımlamasına girelim? Nasıl yapalım? Öyle yapalım. Tamam. O zaman ilk sorumla başlayayım bu eve daha girmeden. Şimdi estetik mi desek, botoks hani bir estetiğin de bir parçası ya. Evet, kozmetik. Kozmetik ya, gibi. Şimdi bu alan, bu sektör nasıl bir evde yaşıyor? Yani daire tipi olarak 2+1 mi, bahçeli bir ev mi, apartman mı, villa mı, 3+1 mi? Evvela buradan bir giriş yapalım. Kesinlikle bu evin bir girişi var. Girişinden sonra bir mutfağı var. Mutfakta sonra yatak odası. Çalışma odası mutlaka var. 2+1 etti. Salon var. Tamam. Banyomuz var mı? Banyomuz da evet var. Var. O zaman 2+1 desek daire tipine bence anlamlı olur. Olur. Tamam. O zaman şimdi eyvallah. Ya ekleyeceğimiz bir şey olursa artı oda ilave ederiz. Sıkıntı yok.
Den ekleyelim küçük Tamam. Peki. çalışmamız. Okey. Şimdi evin tanımını yaptık. Sektörümüz de belli. Uğraş verdiğimiz, emek verdiğimiz alan. Yani kozmetik, botoks, sağlık çatısı altında. Bu sektörün girişten başlıyoruz ya, girişi de açtık, ne dedik, misafirimizi karşıladığımız, uğurladığımız ya da kendi günübirlik eşyalarımızı, kıyafet özellikle ve ayakkabı bulundurduğumuz alan ve bu alan aynı zamanda diğer odalara da yönlendiriyor ve sadece buradan girebiliyoruz. Evet. Şimdi bu sektörün girişi nasıl bir şey? Var mı daha doğrusu? Giriş var. Tabii ki girişi var. Hastaların ilk karşılandığı yer, aynı şekilde misafirlerimizi karşılıyoruz. Burada hastanın konsenti alınır. Yani bu işlemi gerçekten yaptırmak istiyorsa imzası alınır. Yan etkileri, her şeyin bilgisi verilir. Ve fiyat bilgisi verilir. Botoks ve dolgu biliyorsunuz çok pahalı Doğru. işlemler. Daha sonra sürpriz olmaması gerekiyor hastanın, yani fiyat geldiği zaman. Sonra yapılan örnekler gösterilebilir. Yani tam olarak büyük bir dudak mı istiyor bu hasta, küçük bir şey mi istiyor, doğal mı istiyor, yoksa daha belirgin mi istiyor? Bunlar portfolyo sunulur, öyle söyleyeyim. Daha sonra hastanın cevaplarına göre onu Yönlendirilir. Hastayı salona alırız, biz de mutfak bölümüne geçeriz. Tamam, bir saniye burada bir duralım çünkü ben şöyle bir toparlayayım, çok güzel izah ettin. Yani aslında genel anlamda hastanın talip olmak istediği ya da hizmet almak istediği şeylerle ilgili genel bir bilgi veriliyor ve onun rızası alındığı bir mekan aslında girişimiz. Doğru. Tamam. Şimdi o zaman buradan mutfağa geçiyorum, ekleyeceğimiz bir şey yoksa. Evet. Şimdi mutfağa ne dedik? Mutfakta daha önceden zaten giriş bölümünde hastanın ne istediği öğrenilmişti. Evet. Burada planlama yapılır artık. Yani hazırlık yapılır, öyle söyleyeyim. Botoks malzemesi karışım yapıyoruz, biliyorsunuz. Konstitü ediyoruz. Onların oranları vardır mesela. Botoks için, orijinal botoks için 1'e 1 oranında kullanırız. Dysport için 2'ye 1 oranında ben kullanıyorum. Ben mutlaka hastaya en son ne zaman botoks yapıldı, en son ne tarz bir ürün kullanıldı, neden soruyorum, en son Dysport mu kullanıldı, botoks mu kullanıldı, Lumin mi kullanıldı? Çünkü hastaya sürekli aynı ürünü injekte ettiğin zaman hastada immunity, yani immün oluyor hasta. Ve hasta demek doğru olmaz burada, client yani müşteri. Evet. Müşteri ve misafirlerimiz demek daha doğru olur. Tamam. Burada daha önceki ürünleri, eğer diyelim ki botoksu 5 kere son 2 senede kullanıldıysa bu hastada immunity oluyor ve bu da botoksun çalışmamasına neden oluyor. Sen istersen 100 unit injekte et o hastaya, misafire. Misafir hala botoksun etkisi olmuyor, öyle söyleyeyim. Yani çalışmıyor. Anladım. Burada ne oluyor? Sen kötü injektör oluyorsun, sen kötü hemşire oluyorsun. Ama bu bilgi önceden alınırsa ve aynı ürün sürekli şekilde injekte edilmezse, bu şekilde bunun önüne geçilmiş olur. Öyle söyleyeyim. Ama bu şekilde sürekli aynı doktora gitmek ve sürekli kendi takibini de yapmak önemli. Yani ne tarz bir ürün kullanıldığını bilmesi çok önemli ve kaç unit injekte edildiğini bilmesi. Anladım. Yani aslında bizler de sorumluyuz. Kendimizi bu operasyon sonrası izlemeye almamız gerekiyor abiyane tabirle. İzlemeye almak değil de daha çok vücuduna ne girdiğini bilmek senin için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum, değil mi? Doğru ama yani şimdi uzmanlık alanına giriyor. Yani atıyorum 0507 bir şey girdi. Onu Google'lıyoruz. Yani Google'a bakıyoruz. O cevabı alıyoruz ama sizler kadar da yani işin
bilgili olanlar kadar da bir haberdarız. Yani burada size emanet ediyoruz kendimizi. Yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi mutfağı da çok güzel izah ettik diye düşünüyorum. Salona geçiyorum. Salonda yani bir tanımda yapmıştım aslında ama yani günü bitirmeden böyle ufak minik işleri tamamladığımız, yalnızlığımızı da bir eş, arkadaş, dost ya da bir televizyondaki bir program, belgesel ya da dinlediğimiz bir müzikle de paylaştığımız bir alan. Aynı zamanda misafir de ağırlıyoruz burada. Şimdi bu sektörün salonu nasıl bir şey? Var mı ya da böyle bir salonumuz? Salon artık işlemlerin yapıldığı, yani planlama yaptık mutfakta. Evet. Salonda artık uygulamayı yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, malzemeleri artık getirdik ve hastanın uzandığı ve bizim işleme başladığımız yer diyebilirim. Burada neye dikkat ediyoruz bir enjektör olarak? Adverse effect, yani herhangi bir yan etkisi var mı Tamam. yaptığımız ürünün? Herhangi bir tepkiye neden oldu mu vücutta? Mesela alerjik reaksiyon gibi. Evet. Bunlara dikkat ediyoruz. Onun dışında ben genelde bir yarım unit ya da yarım şırınga yapıyorum. Daha sonra tekrar bakıyorum. Nerede ihtiyacı varsa tekrar uygulama yapıyorum. O şekilde daha planlı ve uygulamayı güzel gidiyor. O şekilde söyleyeyim. Sonuçta güzel oluyor. Peki, çok güzel. Evimiz ufak ufak şekilleniyor. Şimdi artı odalarımız var. Yani artı bir odamız. Onu da şu şekilde açmıştım ilk başta Seda. Yani duruma göre farklı amaçlarla kullandığımız bir oda aslında. Yani prova odası da olabiliyor. Kıyafetlerimizi giydiğimiz, kıyafetlerin depolandığı alan. Bir sinema odası olarak da olabiliyor. Ya da bir çocuğun ya da yetişkinin genç ya da yetişkin odası da olabiliyor. Veya üretiyorsak atölye de olabiliyor. Kütüphane de yapabiliyoruz. Çalışma odası da yapabiliyoruz. Yani biraz Joker gibi bir şey aslında. Ama neye ihtiyaçla ilintili. Şimdi böyle bir odayı nasıl yorumlayacağız bu sektörde? Çalışma odası mutlaka ihtiyacımız oluyor. Sürekli yeni bilgiler ve güncellemeler geliyor. Ürünler hakkında ve teknikler hakkında. Bu yeni ürünleri tanıtımı yapılıyor. Bazıları gerçekten Revenesse diye bir ürün tanıtıldı yeni ve gerçekten bu ürünlerin gençleştirmeye karşı etkili olduğu söyleniyor. Ve her zaman daha güvenli teknikler mutlaka piyasaya çıkıyor. Bunları öğrenmek her zaman faydalı ve bu çalışma odasında gerçekleştiriyoruz bunu. Anladım. Vallahi doğru bir yorum oldu diye katılıyorum ben de. Buradan şimdi yatak odasına mı geçeyim, banyoya mı geçeyim? Banyoya geçelim istersen. Tamam. Ya bu arada ben sıralıyorum ama yani atıyorum mesela yatak odası olmayabilir de evimiz böyle, yani sektör böyle, yapacak bir şey yok. Aklında bulunsun. Anladım. Banyoya geçiyorum. Banyo hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan ama ben hep şöyle yorumluyorum. Yani evet, işte bir duş alıyoruz bir hoş kokmak için. Dişimizi fırçalıyoruz ağzımızın güzel kokması için ve çevremizi rahatsız etmemek için. Ne bileyim işte ama bunların özünde hep şey var, yine sağlık için yaptığımız şeyler. Yani duş aldığımızda su, cildimiz onu istiyor, bir ya da diş var olan o sağlıklı durumu muhafaza ediyoruz. Ya özünde bir tazelenme alanı gibi bir şey. Yani evet, hijyen ama böyle bir mahrem alan aslında. Islak hacim olarak geçiyor. Sen de biliyorsun, tasarım okuduğun için. Yani sektörde banyo nasıl böyle match edeceğiz, eşleştireceğiz? Banyoda genelde ne yapıyoruz? Biriktiriyoruz ya da kullanıyoruz, değil mi? Evet. Aynı şekilde burada da sterilizasyon yapıyoruz. Belki iğnelerin atıldığı yer olarak görebiliriz. Ve genelde banyoyu ne zaman kullanıyoruz? Hasta ayrıldıktan sonra en son temizliğimiz yapılıyor. O şekilde söyleyebilirim. Anladım. Yani aslında günlük hayatta nasıl kullanıyorsak bir anlamda onun gibi oluyor. Geldik en kritik yere, yatak odası.
Yatak Evet, odasına gizli ben bir alan. de şöyle bir tanım açayım. Bir gün zaten linç yiyeceğim bu söylemimden dolayı ama yatak odası mahrem falan vesaire dedik de güzel hoş uyuyorsun. Seksin de olduğu eğer fantezi yoksa böyle bir alan. Yani bunu bir Evet. metafor olarak kullanırsam arzuladığımız şeyleri gerçekleştirdiğimiz bir alan bir anlamda. Evet. Yani evliysek mesela çocuğun tasarımının olduğu ilk mekan diyebilirim. Böyle de bir yer. Yani var mı ya da sizin sektörde hani çok özür dileyerek tabii ki metafor anlamında soracağım yine. Seks var mı mesela? Şöyle doğru ürünü seçmek ve hastaya o Hı. doğru ürüne doğru şekilde sonuç vermesi yani bana çok büyük bir haz veriyor. Öyle söyleyeyim. Anladım. Bunun da en önemli oraya giden yolu doğru ürünü seçmek ve doğru şekilde plan yapıp bunu enjekte etmek değil mi? Tabii. Yani hastanın yüzüne tam olarak enjekte etmenin Türkçesini Enjekte etmek. enjekte etmek. Evet. Evet. Tamam. O şekilde bu bana çok büyük bir haz veriyor öyle söyleyeyim. Anladım. Yani tatmin ediyor. Sonuçta bilgi doğru, uygulama doğru, çıkan sonuçta doğru olunca mutlu oluyor insan. Aynen öyle dediğin gibi. Evet, aynen öyle. Yani hasta da memnun oluyor ve sana Hı. aynı şekilde sen ona övgü veriyorsun, o sana o şekilde teşekkür ediyor. Bundan daha güzel mutluluk olamaz bence. Tabii bir de o memnuniyetini diğer insanlarla share ediyor. Yani paylaşıyor. Sana da müşteri geliyor. Sen de daha fazla para kazanıyorsun. O daha ne olsun? En büyük haz değil mi? Değil mi? Yani para. Sadece para değil, kazandığın paranın da hakkını vermek de önemli değil mi? Aynen. Ben de onu kastettim. Yani o müşterinin uygulama sonrasında gözündeki ışıltı, gülücüğü, mutluluğu görmek herhalde Evet. paradan çok öte şey diye düşünüyorum. Ben öncesinde de birini güzel yapmak bana çok büyük bir haz veren bir şeydi. Yani arkadaşımın saçını boyardım, tırnaklarını boyardım. Bu bana çok büyük bir haz veriyordu. Şimdi daha büyük bir etki yaratıyorum. Bu daha da büyük bir tabii ki tatmin veriyor bana öyle Veriyor, söyleyeyim. aynen. Tatmin ediyor. Vallahi harikasın Seda. Çok güzel tanım oldu. Şimdi evimizi bitirdik. Krokimiz çıktı. Bence çok da güzel oldu. Güzel bilgilerle donattın, aydınlattın. Benim bir iki tane şahsi merak ettiğim böyle bonus sorularım var. Hazırsan oradan başlayayım diyorum. Evet. Şimdi bu yani cinsiyetçi bir meslek mi sektör? Yani bir erkek de mutlaka vardır da ama biz genelde hep kadınları görüyoruz. Botoks bir şey değil. Müşteri tarafı değil. Senin pozisyonun, senin rolünü bahsediyorum. Yani Kanada'da mesela böyle bir gözlemin var Kanada'da mı? genelde bayanlar yapıyor. Çünkü genelde hemşireler yaptığı için öyle söyleyeyim. Ha, enteresan. Peki yani her işin bir zorluğu vardır. Bunun da yani mutlaka vardır da en böyle zorlandığın yani sektörel anlamda diyorum. Var mı böyle bir şeyi? Çok zor bir anları, zor yaşadın. Yani müşterinin ne istediğini bilmiyorsa bu tabii ki bizi zorluyor. Şöyle söyleyeyim, doğal olsun diyor mesela. Doğal yapıyorsun, daha belirgin olsun diyor. Belirgin yapıyorsun. Biraz bunu antidotla doğal yapalım, biraz daha indirelim diyor. İndiriyorsun. Sonra tekrar büyük istiyor. Yani bu biraz hasta ne istediğini bilmediği zaman Sıkıntı iş olur. biraz daha zorlaşıyor. Peki hep iş hayatında revize kavramı vardır ya, sizde de var mı bu sektörde revize? Yani adam veya kadın geliyor, yüzüne bir operasyon yapılıyor, bir uygulama. Onun bir revizyon süreci oluyor mu yoksa meraktan soruyorum. Şöyle zaten botoksu yaptığımız zaman 4 gün 5 gün içerisinde etkisi başlıyor. Evet. Revize derken yani herhangi bir yanlış yaptığımız zaman mı? Evet, iş hayatında da olur ya, bir yanlış bir şey doküman götürürüz veya bir şey yaparız, tasarlarız, kendi dilimizde konuşalım. Yok şurası böyle olsun diyor, tekrar bir yeni bir şey geliyor, ona revize ediyoruz ya, yani daha iyileştirme hali diyeyim.
Şöyle söyleyeyim, botoks için zaten genelde follow up dediğimiz, yani 2 hafta içerisinde tekrar hastayı çağırıyoruz. Takip. Çünkü bazen evet, bazen mesela bir taraf çok daha fazla tutup diğer taraf daha istediği şekilde olmuyor. Ve zaten genelde de bu bir kuraldır. Her yerde bu şekilde işler. 2 hafta sonra tekrar follow up yaparız ve eksik olan kısımları tekrar injekte edilir o şekilde. Bu iş zaten, proses o şekilde ilerliyor, öyle söyleyeyim. Anladım. Peki yani gözlemlediğin kadarıyla sana gelenlerin belli bir yaş ortalaması var mı? Yani daha çok yaşlılar, orta yaşlılar. Böyle bir oran çıkar. Gençler genelde Hı hı. Gençler genelde dolgu için geliyor. Dudak dolgusu ve yanak dolgusu için. Ama yaşlılar genelde botoks, onlar daha böyle belirgin değil de sadece genç gözükmek istedikleri için geliyor, öyle söyleyeyim. Vallahi enteresan ya, bir insan tabii, yani biraz benim yorumum farklı olacak. Ya yaşlanmak da güzeldir ya, o hatlar, o da bir estetik. Yani bilmiyorum insanlar neden tercih eder. Gerçi bir gün ben de yaptıracağım belki, bilmiyorum ama şu an sesli düşünüyorum. Tuhaf demeyeyim, enteresan. Yani genç görünmek, evet, güzel bir iksir, güzel bir elma, onu tatmak istiyor. Yaşlı olalım, genç olalım. Senin dediğin gibi gençler işte dudak belki güzel öpüşebilmek için ya da şık görünmesi içindir. Yaşlılarda o kırık hatları daha böyle daha önceki yaş hatlarına döndürmek için, ama bana enteresan geliyor ya. Aynen. Şöyle benim şu anda daha çok male erkek hastalarım, yaş grubu diyelim ki 45'ten sonrası bayağı arttı, öyle söyleyeyim. Evet, onlar artık, erkekler de farkında ki kadınlar kendilerinden aynı yaştaki kadınlar 10 yaş en az genç gözüküyor. Wow. Evet, burada en azından Kanada'da bir artık algı oluştu. Erkekler de artık kendilerine bakmaya başladılar. En azından botoks yaptırıyorlar, öyle söyleyeyim. Anladım. Vallahi Seda, çok teşekkürler. Ekleyeceğim bir şey yoksa, bir çırpıda anlattık. Ben bile hani bilmediğim bir şeyler vardı, öğrenmiş oldum sayende. Çok farklı dünyalarmış. Onu anladım. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Eyvallah. Yolun açık olsun. Rol modelsin aynı zamanda. İşlerin daim olsun. Tekrar teşekkür ederiz Deko Kafe ailesi olarak. Teşekkürler. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ Bye bye. olasın. Bay bay.